Herkese merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kışlık yiyecek tarzında tarifim var. Reçel yapıyoruz, kayısı reçeli. Kayısının en güzel haliyle saklanacağı bir tarif bence. Kayısılarımızı ezmeden, pütür pütür yapmadan böyle taneli taneli kıvamı tam yerinde küflenmeden nasıl saklayabileceğimizi göstereceğim ben size. Tarifimize geçmeden hemen kısacık bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma desteklerinizle abone değilseniz abone olmayı ve bildirim zillerini açarsanız çok sevinirim. Hemen tarifimize geçiyoruz. Tarifimiz için 1 kilogram kadar kayısımız var. Kayısıları güzelce yıkadık. Çok yumuşak olmamasına dikkat edelim. Çok fazla yumuşak olursa kayısı reçelimiz dağılır. Daha sonra kayısılarımızı şöyle bıçak yardımıyla kesiyorum ki daha güzel olsun. Elimizde kestik mi hem baskı uyguladığımızda ezilir hem de şekli daha güzel olsun diye bıçakla kesmeyi tercih ediyorum. Kayısılarımızı şöyle ikiye ayırıp çekirdeklerini çıkarıyorum. Ben yıllardır kendi reçelimi kendim yaparım, evde yaparım. Kesinlikle dışarıdan reçel almayız. Ev yapımı her zaman daha iyidir. İçinde herhangi bir katkı maddesi hiç bir şey yok. Direkt kendi yaptığımız şeker ve meyveden. Şimdi meyvelerimizi ayıkladık. Meyvelerimizi pişireceğimiz tencereye alıyoruz. Tenceremizin geniş olmasına, yani biraz büyük olmasına dikkat edelim. Şimdi 1 kilogram kayısı için 1 kilogram toz şeker kullanıyorum. Şekerimizi geceden bekletmeyeceğiz. Hemen şekeri ekledim. Direkt ocağa alıyorum. Kısık ateşte meyvenin kendi suyunu salmasını bekliyorum. Meyvelerimizi şöyle karıştırıp ezmeyelim. Direkt şekerin kendi kendine erimesini bekleyeceğiz. Şöyle bakın, hafif hafif erimeye başladı. Meyveler kendi suyunu vermeye başladı. Meyveleri dediğim gibi ezmeden güzel tanelerin güzel bozulmadan kalmasını sağlamaya çalışacağız. Şöyle kaynamaya başladıkça hafif üstte kalan şekerleri şöyle dibe doğru karıştırıyorum. Bakın meyvelerimiz tenceremizin yani reçel çok çabuk taşabilen bir yemek, yani yemek diyelim. Çok çabuk taşabildiği için önünde beklememiz gerekiyor. Pişinceye kadar reçelimizi ihmal etmeden beklememiz gerekiyor. Tenceremizin büyük olması gerekiyor ki reçelimiz taşmasın. Şimdi meyvelerimiz kaynamaya başladı yavaş yavaş. Şöyle ilk kaynayışta karıştırıyorum. Meyvenin kendi asidi var. O köpük yapıyor. Köpüğünü almamız için ilk kaynamaya başladığında karıştırıyorum ki bütün meyve asitleri güzelce bir kenara toplansın. Şöyle reçelimiz yavaş yavaş köpük yapmaya başladı. Şu köpüklerini bir kaşık yardımıyla alıyoruz. Şöyle kaynadıkça tencerenin bir tarafına gelen köpükleri bu şekilde alalım. Hem reçelimizin bozulmaması için hem üzerinde kötü bir görünüm olmaması için hepsini topluyoruz. Şöyle ilk aldıktan sonra tekrar karıştırıyorum. Daha sonra tekrar birikecektir. Yani bir nevi köpüklerin bir kenara gelmesi için meyve asitinin hepsinin çıkmasını sağlıyor. Bu şekilde karıştırıyorum. Tekrar çıkan köpüklerini alıyorum. Meyvelerimizi kesinlikle ezmeden karıştıralım arkadaşlar. O güzel görüntüsü gitmesin. Aksi takdirde yani reçel değil de marmelat gibi olur. Evet, gördüğünüz gibi ikinci kaynamaya sonra köpükleri iyice çıkmaya başladı. Bütün köpükleri bu şekilde alıyorum. Bu şekilde reçelimizin kıvama gelmesini bekleyeceğiz. Yaklaşık bir 10-15 dakika bu şekilde kısık ateşte kaynatıyorum. Reçelimize su eklemedik. Sadece meyvenin kendi suyuyla
Şöyle bir kontrol ediyorum. Kıvamını biraz daha var. Biraz daha kaynaması gerekiyor. Şimdi ayırdığımız köpüklerin içinde onlar bekledikçe reçel olan kısmı dibe çöküyor. Onu tekrar tencereye ekliyorum. Ziyan olmasın. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Dilerseniz kullanmadan da dökebilirsiniz. Evet, reçelimiz olmaya başladı. Bakın kıvamı yoğunlaşmaya başladı. Meyvelerimizin böyle cam gibi olması gerekiyor. İçinde göründüğü zaman meyvelerimizin parlaması gerekiyor ki o zaman reçelimizin olduğunu anlarız. Bir diğer yöntemde tabak testi yapacağız. Şöyle bir tabağa 2-3 damla reçelin suyundan damlatıyoruz. Şöyle bir 5 saniye kadar bekletiyoruz. Daha sonra tabağa şöyle düz aşağı doğru çeviriyoruz. Hemen akmıyorsa reçelimiz kıvama gelmiş demektir. Bakın reçelimiz hemen akmadı. Tam o olması gerektiği gibi. Bu soğudukça daha da kıvama gelecektir. Sıcak haliyle bu şekilde akmadan, çok çabuk akmadan durması gerekiyor. Hemen reçelimizin altını söndürüyorum. Eğer ki kışın kullanacaksak sıcak sıcak hemen kavanozlara ekleyip kapağını kapatıp kaldırmamız gerekecek. Reçelimiz bu şekilde kavanozlara konmaya hazır. Evet arkadaşlar, kavanozlarımızın kuru ve temiz olması gerekiyor. Kavanozlarınızı iyice sirkeli suyla çarkalayıp kurutmanız gerekiyor. Daha sonra reçelimizi sıcak sıcak ekliyorum. Bunu bu şekilde kışın kullanmak için ağzını kapatarak kaldırıyoruz. Eğer ki hemen kullanacaksanız ağzını kapatmanıza gerek yok. Evet, bu şekilde arkadaşlar reçelimiz gerçekten rengi çok güzel oldu. Kokusu harika. En sevdiğim reçellerden biri kayısı reçeli. Bakın kıvamı şu şekilde. Meyvelerimiz parçalanmadan tane tane ve gerçekten cam gibi parlıyor. Bu tarifimizi umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu ve bunun gibi birçok reçel çeşidimiz ve diğer yemek çeşitlerimiz kanalımızda mevcuttur. Kanalımıza destekler için abone olmayı ve bildirim zillerini açmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın.